Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte artık iplerinizi değerlendirebileceğiniz çok güzel, çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde krem, sarı ve gri olmak üzere 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok güzel, zarif bir patik oldu. Ben 3 renk kullandım ama siz şu araları rengarenk de yapabilirsiniz. Artık iplerinizi değerlendirmiş olursunuz böylece. Patiğimizin tabanı, kenarları bu şekilde. Model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğime başlayacağım. Her zaman olduğu gibi hanımlar, patiğime burun kısmından başlıyorum. 12 ilmek olarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimizi attım. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi arka yüzde örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ilk sırada ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağım. 5 şişede geçeceğim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. Evet, şimdi ilk başladığımız yerlerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Sırasıyla başlangıç yerlerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime takıyorum. Şişimde 3 ilmeğim oldu. 4, 5 ve bir ilmek daha attım, 6. Bir 6 ilmek daha atacağım, onu da 4. şişime takacağım. Şu 2. ilmeğim. Şu 3. 4, 5 ve hemen şu kenara girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum, 6. 4 şişimde de 6'şar ilmeğim oldu. 5. şişime aldım, örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz öreceğim. Sonuncu şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde bir sıra ilmeklerimizi düz ördük. Tekrar ilk şişime geldim. 1. şişimdeyim hanımlar. İlk şişin yerini, yani şişlerin yerini karıştırmamak adına hemen 1. şişin altına bir yere, buraya bir ip takabilir ya da küçük bir iğne takabilirsiniz. Artırma işlemine başlayacağız. Artırma işlemini patik burnuna şöyle baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Ortalardan artırma yapmıyorum. Kenardayım. 1. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. İlk artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi normal düz örüyorum. 1. şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 7 ilmeğimiz oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki
Şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Yani bir sıra artırma yapmış olduk. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağım. 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimizi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı hanımlar. İlk şişimdeyim. Kenarımız başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından yine ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından sondan ikinci ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmek olana kadar artırdım. Ardından modelimi kurdum. Model 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için isterseniz her bir şişe 15'er ilmek yapın. İster 16'şer ilmek ya da 13'er ilmek. Hiç fark etmez. Model tam denk gelecektir. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Hemen modele başlayacağız. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Şimdi gri ipimi alıyorum hanımlar. Model 4 sıradan oluşuyor. Modelimizin ilk sırasındayız hanımlar. İlk şişimdeyim. İlk 3 ilmeğimi gri ipim ile örüyorum. 3 ilmek gri ile örüyorum. 1, 2, 3. Hemen şurada gri ipimin ucunu da düğümleyeceğim kremime şuraya. Patiğimiz sökülmesin diye. Şöyle. 3 griyi ördüm. Bir tane kremi örmeden alıyorum. 3 ilmek griyi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir krem ilmeği örmeden aldım. 3 ilmek griyi örüyorum. Bir krem örmeden aldım. Tekrar 3 ilmek griyi öreceğim. İkinci şişime geldim. Şu 3. gri ilmeğim. Bir krem örmeden aldım. 4 şişimizde de aynı işlemi yapacağız. 3 ilmek griyi örüyoruz. Bir krem örmeden alıyoruz. Bu şekilde. 3. şişimdeyim. 3 tane gri, bir kremi örmeden aldım. Dördüncü şişime geldim. En son buraya 2 gri örmüştüm. Şu 3. griyim. Bir krem örmeden aldım. Her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız bir model fazla olur. 13'er ilmek yaptıysanız da bir model eksik olur hanımlar. 3 griyi ördüm. Son krem ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Şimdi tekrar 1. şişimdeyim. Modelimizde 2. sıradayız. Yine bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar.
Gri ilmeklerimi gri ipim ile örüyorum. Krem ilmeklerimi örmeden alıyorum. Gri ilmeklerimi yine gri ipim ile düz örüyorum. Kremlerimi örmeden alıyorum. İlk iki sırada aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. İkinci şişime geldim. Yine gri ilmeğimi düz ördüm. Kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Modelimizde ikinci sıramız böyle örülüyor. İlk iki sırada aynı işlemi yapıyoruz. Üçüncü şişime geldim. Burada da 3 gri ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir kremimi örmeden sağ şişime alıyorum. Dördüncü şişime geldim. Aynı işleme burada da devam ediyorum. Grileri düz ördüm. Kremlerimi örmeden sağ şişime aldım. Son krem ilmeğimi de sağ şişime aldım. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 3. sıramız. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Burada bir ters bir düz öreceğiz ilmekleri. Şöyle denk gelmesi gerekiyor. Bakın 3 tane gri ilmeğim var. İlki ters olacak. Ortadaki düz. Diğeri ters. Aralardaki kremler de düz denk gelecek. Bakın bir ters örüyorum. 3 tane gri ilmeğim vardı. Bir ters bir düz. Bir ters kremi de örüyorum bir düz. Kremler düz denk geliyor. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Yani ilk 3 gri ilmek ile başlamıştık modeli hanımlar. İlkini ters örüyoruz. Yanına bir düz. Bir ters bir düz. Böyle devam ediyor. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Burada da yine ilmeklerimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Aralardaki krem ilmeklerimiz düz denk gelecek. Şöyle. Geldik 3. şişimize. Yine burada da bir ters bir düz bir ters bir düz ilmeklerimi örüyorum. Son şişime geldim. Bir ters, bir düz, 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 bir ters ve son bir krem ilmeğimi düz ördüm. 3. sıramızı da yaptık. Geldik modelde 4. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerimizin tamamını yine gri ipimizle düz örüyoruz. Modelde sonuncu sıramız. Tamamen hepsi düz örülüyor. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. İlk modelimizi tamamladık hanımlar. 4. sırasını yapıyoruz. 3. şişime geldim. İlmeklerimi yine düz örmeye devam ediyorum. Sonuncu şişimdeyim. Buradakileri de düz olarak örüyorum. Evet, ilk modelimizi tamamladık hanımlar. 4 sıradan oluşan ilk model. Bakın patik üzerinde göstereyim. İlk modeli gri ile yaptık. Şimdi aynı işlemi krem ile yapacağız. Ardından sarı ile tekrar krem ile. Şöyle gri ipimi bırakıyorum. Kremimi aldım. Gri modele başlarken hanımlar ilk 3 ilmeğimi gri ile örerek başlamıştım. Burada altta 3 tane gri var. Bu ortadaki griyi örmeden alacağız. Diğerlerini krem ile öreceğiz. Bakın bir tane krem örerek başladım. Krem ile yaptığım modelde bir griyi örmeden alıyorum. Devamında 3 krem örüyoruz. Bir griyi örmeden alıyoruz. 3 krem örüyoruz.
bir griyi örmeden alıyoruz. 3 kremimi ördüm, bir griyi örmeden aldım. İlk böyle renkli modelimi yaparken 3 gri 1 krem, 3 gri 1 krem diye devam etmiştik. Bu ikinci modelimizde hanımlar ilk ilmeği krem ile ördük, 1 krem ördük, 1 gri örmeden aldık. Devamında 3 krem 1 gri 3 krem 1 gri olacak şekilde ilmekleri ördük. Devam edelim. Yine 3 ilmek krem örüyorum. 1 gri örmeden aldım. Şimdi ikinci modelimizi gördüğünüz gibi krem ile yapıyoruz. Modelin birinci sırası. Her 4 sırada bir yeni modeli yapacağız. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü ilmeğimi kremimi ördüm. 1 gri örmeden alıyorum. 3 krem 1 gri 3 krem 1 gri, bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine 3 tane krem örüyorum. 1 gri 3 krem 1 gri, son 2 ilmeğimi krem ile ördüm. İlk şişimdeki ilk ilmeğim de kremdi. Burada da yine bakın 3 krem oldu. Kenarda model bütünlüğü sağlandı. Geldik modelde ikinci sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar yine ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk ilmeğimi düz krem ilmeğimi krem ile ördüm. Griyi örmeden alıyorum. Burada 3 kremimiz vardı. Yine 3 kremi krem ile örüyoruz. 1 gri ilmeği örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde. İlk 2 sırada yaptığımız işlem aynı. İkinci şişimdeyim. Yine 3 krem ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 1 griyi örmeden aldım. 4 şişimizde de yine aynı işlemi uyguluyoruz. Üçüncü şişime geldim. Yine burada da krem ilmeklerimi krem ipim ile düz örüyorum. Aralardaki gri ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Böyle. Dördüncü şişime geldim. Kremlerim krem ile örülüyor. Grilerimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Modelde 3. sıramız hanımlar. 3. sıramızda da bakın buradaki ilk gri ilmeğimi ters örerek başladım. Bakın ilk ilmeğimi ters örerek başladım. Bir düz. Bakın aralardaki birer gri düz denk geliyor bu defada. Bir ters, bir düz. 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 Bu şekilde örüyorum. İkinci şişimdeyim. Devam edeceğim. Bir ters, bir düz. 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 Bu şekilde bir ters, bir düz ilmekleri örüyoruz. Üçüncü şişime geldim. Yine aynı işleme devam edeceğim. Bir ters, bir düz. Aralardaki birer gri ilmeğimiz düz denk geliyor. Buradaki griyi de yine düz ördüm. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Yine bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. İlmeklerimi örüyorum. Evet, 3. sıramız tamamlandı. Geldik 4. sıramıza. 4. sıramızda hanımlar ilmeklerin tamamı düz örülüyor. Bu şekilde hepsini düz olarak öreceğim 4. sıramda. İlk şişimi ördüm. İkinci şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradakiler de yine düz örülüyor. Dördüncüye geldim. Yine düz örüyorum.
Evet hanımlar, kremi de tamamladık, krem modeli. Şimdi bir diğer renk geçişi yaparak bir diğer modelime geçeceğim. Dileyen iki renkli de yapabilir. Yine aynı gri yaptıysanız gri ile de devam edebilirsiniz. Ben şimdi sarı ile devam edeceğim. Gri modeli nasıl yaptıysak sarıyı da aynı hizada, aynı sayılarla, aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Renkli modeller aynı şekilde yapılıyor çünkü. Hemen şöyle sarı ipimi aldım, sarımı ekleyeceğim. Gri modelimi yaparken ilk 3 ilmeğimi gri ile örmüştüm. Sarıya geçtim. Şimdi ilk 3 ilmeğimi sarı ile örüyorum. Yani renkli modeller aynı yapılıyor. 3 tane sarımı ördükten sonra yine ipimin ucunu şuraya düğümlüyorum. Ben sarı ve gri olarak çalıştım ama dediğim gibi sizler rengarenk de yapabilirsiniz. Hanımlar, bir tane krem örmeden alıyorum. 3 tane sarı. Modelde birinci sıramız, bir diğer modele geçtik. 3 tane sarımı ördüm. Bir tane kremi örmeden alıyorum. Tekrar 3 sarı 1 krem diye devam edecek. Modelin ikinci sırasında da aynı işlemi uygulayacağız. Üçüncü sırasında da gri modelde ne yapmıştık? Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ilmekleri örmüştük. Dördüncü ve sonuncu sırada da ilmeklerin tamamını düz örmüştük. Model bu şekilde ilerliyor hanımlar. Bu şekilde devam ediyor. 4 sıradan oluşan sarı model bittikten sonra yine araya krem yapacağız. Krem modeli de hemen bir önceki sırada sarıdan önce, yani griden sonra yaptığımız gibi yine 4 sıradan oluşan modeli aynı şekilde kuracağız. Bir krem ile başlayacağız. Ortadaki bir sarıyı örmeden alacağız. Devamında da 3 krem 1 sarı diye devam edecek. Her 4 sırada bir model yenileyeceğiz. Ben bu patiğime hanımlar şu renkli modelleri sayıyorum. Aralardaki kremleri değil. Bakın, bir gri, ikinci sarı, üçüncü gri, dördüncü sarı, beşinci gri. Bu renkli modellerden toplamda patiğime 5 tane kurdum. En son gri modelimden sonra da yine krem ipim ile 4 sıra aynı modeli tekrar ettim. Krem ipim ile 4 sıra aynı modeli tekrar ettim. Bu benim ölçülerime göre tam oldu. Hanımlar, sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Ayağınıza ölçün. Hani ben bu kadar yaptım ama belki siz ön bölümü daha kısa yaparsınız. Belki daha uzun yaparsınız. Bu tamamen ölçülerinize göre, yapmak istediğiniz boyuta göre değişiklik gösterebilir. Bu sayıları da yaptım. Bu benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü sizlere anlattığım gibi tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplamda şuraya 5 tane renkli modelimden yaptım. 5. gri modelimden sonra yine 4 sıradan oluşan modelimi krem ipim ile ördüm. Geldim. Şimdi hemen bilek ayrımı yapacağım. Hanımlar, şimdi ilk şişimdeyim. Birinci şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu: bu bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerine geldik, arka bölümlerine. Şu kenarlarına, bilek kenarlarına ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk 8 ilmeğim ikinci şişimden devam ediyorum. Haroşa, bunları düz örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7, 8. 8 haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerim de şu anda ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik. Arka bölümde ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Yine tabandaki ilmeklerim bunlar. Düz olarak örüyorum. Sonuncu şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın, son 8 ilmeğim burada da haroşa. Bunları da yine düz örüyorum. Haroşaları hem ön hem arka yüzde düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm.
Bilek ayrımına kadar ördüm, geri dönüyorum. Artık yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için hemen şurada ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 adet ilmeğim haroşa düz örüyorum. 5, 6, 7 ve 8. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düştü. Diğer ilmeklerimi de şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Son şişime geldim. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece son 8 ilmeğim haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik. Yine geri döneceğiz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra hemen yanındaki ilmekleri de düz örüyorum. Kenardaki 8 ilmeğim haroşa. Hem ön hem arka yüzde bunları düz örüyorum. Şu anda ön yüzde olduğum için de diğer ilmeklerimi yine düz öreceğim. Bu şekilde diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Sadece haroşalar düz örülecek. Patiğimize şöyle baktığımızda hanımlar şuralarda bakın birer diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimde şu arka bölüme toplamda şu haroşa sıralarını sayacak olursak 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre 15 sıra haroşa tam oldu. Sizler hanımlar bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Patiğin arka bölümünü şu topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Mutlaka ölçerek yapın. Özellikle bu tarz videolarımda her defasında altını çize söylüyorum ayağınıza deneyerek yapın diye. Çünkü bazen yorumlar gelebiliyor. Senin ölçülere göre yaptım küçük oldu, yok senin ölçülere göre yaptım büyük oldu diye. Tabii ki herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şiş numarası ya da ipinin kalınlığı, inceliği patiğin boyutunu etkiler. Buna nazaran ayağınıza ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Ardından birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bakın şu bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye bu sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Sizler her bir şişe modeli kurarken 13'er ilmek yaptıysanız sol tarafa 22 ilmek ayıracaksınız. Her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız da sol tarafa 26 ilmek ayıracaksınız. Kalan ilmekleri sağ şişe takacaksınız. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 8 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye 8 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Buradaki 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24'te kesim yaptım. Sol tarafa 22 ilmek ayıranlar 21 ilmek örecekler. 22.de kesim yapacaklar. Sol tarafa 26 ilmek ayıranlar da 25 ilmek örecekler. 26.da kesimi yapacaklar. Kesimimi yaptım. Şu aradaki ilmeklerime bakıyorum. 7 ilmek kalmış topuğumuz için. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bu ilk ilmeği şöyle örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Sadece son 8 ilmeğimi haroşa yani düz öreceğim hanımlar. Bakın son 8 ilmeğim haroşa olarak örüyorum. Ardından geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani 23 öreceğim. 24. ilmekte keseceğim. Sol tarafa 22 ayıranlar 21 örecekler. 22. de kesim yapacaklar. Sol tarafa 26 ayıranlar da 25 örecekler. 26. ilmekte kesimi yapacaklar. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ördüm. 24. de öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Kesim yaptık. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 örüp 24'te kesimimi yapmaya devam edeceğim. Ben bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğim. Böylece topuğum oluşacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin hepsini aradaki kestim geldim. Topuğumuzu bu şekilde yaptık. İlk başta sol tarafa 24 ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 22 ilmek ayıranların kesimden sonra sağda da 22 ilmekleri kalıyor. Sol tarafa 26 ayıranların kesim sonunda sağda da 26 ilmekleri kalıyor. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit oluyor. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şu. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birden topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topladım. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim oluyor bu hanımlar. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde, aynı sayılarla kesilecek. Ve her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. İlmekler bitene kadar kesimi gerçekleştireceğiz. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde. Son birer ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki sonra diğer şişteki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de zincir çektim. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra topuğumuza bakalım. Şöyle güzelce düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum. Patiğimin iç bölümündeki kestiğim renkli iplerimi falan da gizledim video aralarında. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. Evet. Bakın hanımlar, patik ayağı giyilince topuk şöyle görünecek. Tek taraflı çok şık, hoş bir kesim oluyor bu. Patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Modelimizi ayağımızda da görelim. Çok güzel bir patik oldu. Çok şık. Çeyiz için de gayet uygun. Artık ipleri de değerlendirebileceğiniz bir model oldu. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. İşte hanımlar, mankendeki duruşumuz da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Mankenimiz de yine 37, 38, 39 numara için uyumlu. Patik bu. Topumuzu da göstereyim. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.